Bu videoda sizlerle harika bilgiler öğreneceğiz. Gerçekten gördüklerinizi bir tık şaşıracaksınız. Ama tek bir araçla artık her şeyi yapabiliyoruz. Gelin hemen hızlıca detaylı bakalım. Öncelikle Google'a gidiyoruz ve sadece Ozilla yazıyoruz. Ozilla yazdıktan sonra daha ilk çıkan ozilla.com'a gidiyoruz. Karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Ozilla Studio nedir? Ne işe yarar? Bu siteyi biraz daha aşağı doğru inerseniz bütün araçlar hakkında bilgiler öğreneceksiniz ve bunlar hakkında böyle kısa kısa size yazılar yaz. Biz ne yapacağız şimdi? Önce bir kayıt olacağız. Giriş yapa tıklıyorum ve burada kayıt ekranı çıkıyor. İsminizi, soy isminizi, e-mail adresinizi ve şifrelerinizi yazıp KVKK aydınlatma metninde onayladıktan sonra hesap oluştura tıklıyorsunuz. Buradaki mailiniz ve her şeyinizi doğru yazdığınıza emin olun. Çünkü size bir doğrulama kodu gelecek. Hesabınızı doğrulamak zorunda olacaksınız. Şimdi bunları yaptım ben. Önce hızlıca bir Ozilla Studio'yu size göstermek istiyorum. Sonra detaylı hepsine tek tek gireceğiz ve nasıl kullanılır, ne işe yarar bakacağız. Şimdi öncelikle şöyle bir ana sayfa çıkıyor karşımıza. Burada bunu istersek bu modda, istersek de koyu modda kullanabiliyoruz. Biz koyu modda kullanacağız. Gözünüzü fazla yormak istemiyorum. Daha sonrasında hemen burası ana sayfa ekranımız. Ana sayfada neler var? Geliyorum, burada kısa böyle diyebileceğiniz, hızlı oluşabileceğiniz yerler var. Rastgele nişe bastığınızda direkt rastgele nişe geliyorsunuz. Ya da benzer kanallara bastığınızda buraya rakip kanalınızı koyup onun benzer kanallarını alabiliyorsunuz. Ya da kendi kanalınızı koyup benzer kanalları alabiliyorsunuz. Şimdi kısa geçeceğim, sonra hepsini tek tek kullanacağız. Niş bulutu var. Burada da filtrelemeyle hem etiket, direkt size burada sunduğumuz etiketlerden filtreleyerek ya da abone sayısı, video sayısı, toplam izlenme, katılma tarihine de filtre yaparak kanal bulabiliyorsunuz. Bunları detaylı bir şekilde gene girip anlatacağım. Niş videolar kısmı var. Burada da direkt 700 bin videonun içinden viral skorları yüksek olan nişleri ana sayfanızda gösteriyoruz. Ve böyle bu şekilde sonsuz bir şekilde kaydırarak buradan istediğiniz gibi niş video seçebiliyorsunuz ki detaylarına ineceğim. Tavşan deliği var. Kapak ön izleme var. Koleksiyon özelliğimiz var. Yine kapak analiz, yapay zeka ile analiz kısmımız var. Benim en sevdiğim topluluk postu oluşturucumuz var. Ve bunu anket, test, metin gönderisi, video vererek, kanal vererek istediğiniz şekilde oluşturabiliyorsunuz. Bir de tabii ki extension tarafımız var. Extension'ı da indireceğiz. Onu da nasıl indirdiğinizi göstereceğim. Şimdi detaylı bir şekilde tek tek ilerleyerek araçları nasıl kullanabiliriz bunlara bakalım. Ana sayfadayız. Ana sayfada bunlar kısa yollarımız demiştik. Önce bir extension'ımızı da indirelim. Buraya da basabiliriz. Buraya da basabiliriz. Nereye giderseniz gidin karşınıza çıkacaktır zaten. Buraya bastık. Extension tarafına geldik. Hemen burada Chrome ekle kısmı çıkıyor ve bunu ekliyoruz. Uzantı ekle dedikten sonra artık extension'ımız eklenmiş oluyor. Buradan da buraya sabitliyoruz. Bir de burada giriş yapmamız lazım. Hemen giriş yapıyorum. Extension'ımıza da giriş yaptık. Burayla işimiz bitti. Çıkıyoruz. Aşağı doğru ilerliyoruz. Viralite şampiyonları var. Viralite şampiyonları dostlar bizim arka tarafta oluşturduğumuz bir algoritma sayesinde. SEO skorları yüksek olan, yani diğer paylaştığımız kanalların içinde viral skoru yüksek olan kanalları burada çıkartıyor ve burası sürekli güncelleniyor. Yani burada gördüğünüz kanallar aslında size fırsat olacak. Gerçekten özelle ayıklanmış kanallar oluyor. O yüzden bunlara dikkat etmenizi gerçekten çok istiyorum. Burada da verimlilik şampiyonları var. Yine bizim arkada çalıştığımız bir algoritma var ve bu algoritma gene bu kanalların içinde, yani en verimli video atmış, viral skor diğer skorlarla harmanlanmış verimlilik şampiyonu da bu kanallar lider olmuş. Bu sürekli güncelleniyor. Hızlı yükselenler bunlar da yeni açılmış, kısa sürede viral skoru diğer skorları çok iyi çıkmış ve hızlı izlenme almış kanallar. Gezi cevherlerde hani özel nişler olarak düşünebilirsiniz. Yine burada da video başına özellikle daha çok iyi skor almış kanallar mevcut. Burada gördüğünüz bütün kanalları, şurada gördüğünüz bir kaydetme butonu var. Burada kaydetme butonuna basarak yeni bir koleksiyon oluşturabilirsiniz. Mesela örnek kanallar oluştur dedim. Şimdi ben burada bu kanalı örnek kanala aldım. Bu kanalda dikkatimi çekti. Gittim bu kanala baktım, hatta inceledim. Güzel kanalmış. Baktım şöyle. Sonrasında dedim ki bu kanal da güzel. Bu kanalı da kaydet dedim. Örnek kanallar dedim, güncelledim. Bu arada burada örnek veriyorum. Bir tane kanal beğendiniz. Diyelim ki şu kanalı beğendiniz. Bu kanalın benzer kanallarını görmek istiyorsunuz. Basıyorsunuz ve direkt size bu kanalın benzer kanallarını veriyor. Ya da bu kanalı direkt kaydetmek istiyorsunuz. Buraya basıyorsunuz. Bu kanalı direkt kaydedebiliyorsunuz. Örnek kanallar dedim. Güncelledim. Kanalı kaydet. Rastgele nişe girdik. Rastgele nişte önümüze 3 kanal çıktı. Bu kanallar nasıl çıkıyor? Dostlar bu kanalda gerçekten bu seçtiğimiz, size gösterdiğimiz bütün kanalların içinde en iyi kanallar diyebilirim. Yani gerçekten rastgele nişte bulacağınız kanallar fırsat nişler oluyor genelde ve hem de eğlenceli. Burada nelere bakıyoruz? Arka tarafta burada çalışan algoritmada viral skoru yüksek olanlar, hızlı yükselenler, verimlilik şampiyonları. Aslında bu sistemde kurduğumuz bütün o algoritmanın çalıştığı ve
Bu çalışma sonucunda bize özel nişlerin çıkartıldığı bir yer gibi düşünebilirsiniz. Rastgele niş gerçekten bu konuda çok iyi ve bastığınızda önünüze çıkan her bir kanal dikkat çekici olduğunu zaten fark edeceksiniz. Ve burada viral skorunu görebiliyorsunuz. Yine burada beğendiğiniz bir kanalın benzer kanallarını gene tıkladığınızda görebiliyorsunuz. Buraya gene ana sayfaya geldiğinizde bunu kaydedebiliyor ya da direkt kanalı merak edip daha iyi incelemek için kanala gidebiliyorsunuz. Rastgele niş gerçekten özel bir yer. Bunu söylemek istiyorum. Benzer kanallara geldiğimizde yine hemen rastgele nişten bir tane kanal bulup oradan ilerleyelim. Şimdi bu kanalı gördüm. Bu kanala gittim. Bu kanalın ana sayfa linkini aldım. İstersem şu linkini de alabilirim. Hiç fark etmez. Yani şuradaki kısa URL'sini de alabilirsiniz. Ben bu kanalın linkini aldım ve benzer kanallar kısmına geldim. Buraya bu kanal linkini yapıştırdım. Benzer kanalları bul dedim ve işte bu kanalın önce bütün bilgilerini çek. Açıklamasını, detaylı kategorisini, analizini, nişin özetini, genel özetini, etiketlerini, anahtar kelimelerini. Bu anahtar kelimeleri biz çıkartıyoruz bu arada. Kendi girdiği anahtar kelimeler değil ve en çok hangi ülkelerden ne kadar izlendiğini. Devam ediyoruz. Bu kanalda dediğim gibi gene benzer kanallarını ya da kaydetme butonuna basabiliyorsun. Şimdi burada bakıyoruz. Evet, güzel kanallar çıktı ve dikkat etmeniz gerekiyor. Şurada mesela İspanyolca diyor, Fransızca diyor ve farklı dillerde çıktı. Bunu yapabilen şu an araç yok. Yani evet, size hep İngilizce veriyorlar ya da işte ne aratıyorsanız o dilde veriyorlar ama biz öyle yapmadık. Aynı kategoride hangi ülkede ne yapılıyorsa daha böyle size açık ve daha şeffaf olmak adına her ülkenin ülke koduyla burada biliyorsunuz. Mesela bu da Almancası. Burada bu kanalları görüyorsunuz ve derinleştirmek istiyorsunuz. Bu daha çok hoşunuza gitti. Biraz daha da direkt YouTube'da aç deyip kanalı açabiliyorsunuz. Ya da yine buraya kaydede basıp bu kanalı kaydedip ya da bu kanalın daha daralını benzerini bulmak istiyorsanız bir daha tıklayıp bu sefer bu kanalın bilgilerini çekip bu kanalı kaydedebiliyorsunuz ya da bu kanalın altındaki daha dar nişteki kanalları görebiliyorsunuz. Mesela bu kanal üzerinden gitmiştik. Şimdi bu kanalları ince gene bu kanalı verdi. Buradan da görebiliyorsunuz. Gerçekten bu kısımda yani benzer kanallar kısmında muhteşem çalışıyor. Gelelim gerçekten çok fazla zaman harcayacağınız niş bulutu kısmına. Özellikleri anlat bitiremeyeceğim. Çünkü daha extension tarafı var. Daha forum kısmı var. Daha bu işin yapay zeka ile kullanabildiğiniz araçları var. Niş bulut kısmına giriyoruz. Burada etiketlerle kanal arayabiliyorsunuz ve bunun sonu yok. Burada daha fazla tek yüklü diyerek burada sınırsız bir TG'ye ulaşabiliyorsunuz. Bu filtreleme nasıl çalışıyor? Hemen bakalım. Abone sayısını demiştik veriyoruz. Kısaltabiliyoruz. Video sayısını verebiliyoruz. Toplam izlenme. Yani ben burada hiçbir şey filtrelemeden mesela diyorum ki ya bana 50 milyon ve 100 milyon izlenme alan sadece kanalları bul. Bak toplam izlenme ile filtreleme yapıyorum. Tarihte değil, video sayısıyla değil ya da abone sayısıyla. Bastım. Tık. Gördünüz mü? 69 milyon, 52 milyon, 88 milyon, 67 milyon, 51 milyon, 50 milyon. Toplamda izlenmesi 50 milyonla 100 milyon izlenme olan kanalları çıkarttı sadece. Niş videolar kısmı benim en çok zaman harcadığım yer. Gerçekten de eğlenceli ve burada ekstra bir özellik var. Şimdi ona geleceğim. Burada ben kanallara bakıyorum. Kanallar çok hoşuma gidiyor ve örnek veriyorum şu kanal. Tık şurada bir resim işareti var. Buna bastığınızda bu küçük resmi direkt indirebiliyorsunuz. Buraya bastığınızda direkt bu videoya gidebiliyorsunuz. Ya da yine kaydet bastığınızda bu kanalı ya da bu videoyu koleksiyonunuza kaydedebiliyorsunuz. Sonsuz bir döngü. İstediğiniz kadar kaydırın. Burada sınırsız bir kanal göreceksiniz. Tabii ki buradaki kanallar yine sistemin içindeki özel kanallar. Yani düşük skorlu ya da çöp kanal burada yok. Burada direkt aslında fırsat kanalları önünüzde görebiliyorsunuz ve bunu böyle direkt küçük resim olarak gördüğünüzde daha hızlı karar verebilip daha çok fazla kanalı bir anda böyle gözünüzün önünde görebiliyorsunuz. Tavşan deliği diyoruz. Tavşan deliği çok zevkli bir yer dostlar. Yine burada ben niş videolar kısmından bir kanal üzerinden gideceğim mesela. Şu kanalı beğendim. Şu kanala gideyim. Şimdi Hast du das auch schon mal? şöyle bu kanal yeni bir açılmış bir kanal. Hemen bakın bakalım. Daha 4 hafta önce atılmış. Markalaması güzel bir kanal. Kanalı aldım. Geldim Ozulya'ya tekrar. Ne yapacağız? Tavşan deliğine. Geldik kanalı koyalım. Kanalın kısa URL'sine şöyle linkini koyduğunuzda kanal çıkmıyorsa eğer buradan bu kanalın kısa URL'sinden bulabilirsiniz. Kanal burada. Bastık. Kanal önümüzde. Şimdi ne yapacağız? Biz neyi seçtik burada? Akıllı keşfi seçtik. Akıllı keşifte direkt bu kanalın altındaki bu kanala benzer diğer kanallar çıkar. Peki şimdi ne yapacağım? Bu kanal hoşuma gitti. Tıkladım. Şimdi biraz daha nişi daraldı. Sonrasında şu kanal dikkatimi çekti. Tıkladım. Böylece aslında ana işte seçtiğim bir kanalın tavşan deliğine girerek farklı konseptlerini de aynı kategoride tespit etme özelliğine eriştim. Ve bu kanalları burada gene istediğim gibi ilerleyip bunları da burada inceleyebiliyorum. Ve bu bana ne oluşturuyor dostlar? Biraz da ufkumu açıyor. Hani diyoruz ya rakip analizi yapın. İşte 2-3 tane kanalın belli özelliklerini
görüntülerini alın, bir kanalda birleştirin vesaire. İşte bunu yapma özelliğini burada alıyorsunuz. Farklı kategorilerde insanlar nasıl stratejiler uyguluyor bunu görmenizi sağlıyor ve burada ufkunuz açılıyor diyebilirim. Mesela bu kanalda yine aynı kitlenin izlediği başka bir kanal türü. Yine başka bir kanal türü. Böyle açıldıkça açılıyorsunuz ve farklı kanallar önünüze çıkmaya başlıyor. Burada yeniden başlarsanız hepsini sıfırlar. Rastgele isterseniz verdiğiniz kanala özgü rastgele olan kanalları verir. Hemen buradan gene şu URL'yi alıyoruz. Buraya koyduk ve kanala ekle ve başlıyoruz. Tık geldi. Bu sefer rastgele verecek. Bastım. Daha da rastgele verdi. Biraz daha harmanlıyor. Diğeri gibi çok darının altında dar bir nişe gitmiyor da biraz daha karıştırıyor. Gördüğünüz gibi yine o az önceki gördüğümüz finans kanallarını verdi. Başka finans kanalları verdi. Ve burada gördüğünüz gibi sıralamalar burada. Yine bunları kaydedebiliyor. Ya da nereye giderseniz gidin tekrar buraya siz yenilemediğiniz sürece tavşan diline geldiğinizde aynı şekilde burası böyle kalıyor. Ama yenile başladığınızda sıfırlanıyor ve diğer fırsat keşif araçları kullanabiliyorsunuz. Kapak ön izleme. Bura gerçek anlamda burayı oluştururken şunu da yapalım bunu da yapalım derken çok uğraştığım bir yer. Şimdi örnek vereceğim. Buraya bir kapak koyacağım ama önce şurayı bir sıfırlayayım. Şu an sizin karşınızda bu şekilde çıkıyor. Herhangi bir kanalın üzerinden gideceğim. Şimdi burada önce bir resim yükleyelim. Bastım. Ben burada daha önce indirdiğim resimler var bir kategoride. Bu resimlerde şöyle hemen kapağı açayım. Bu kanal benim. Kapağımı koydum. Şimdi başlığını da yazdım. Dedim ki Roma ne hale gelmiş. Yazdım. Bu videomun başlığı. Kapak resmi bu. Kanalın ismi de Seko. Logomu da gene şöyle bir sallıyorum. Logo yap. Şimdi gördüğünüz gibi Seko 1.2 milyon izlenmiş gibi gözüküyor videom. Roma ne hale gelmiş. Yani resmen kanalımı ana sayfada şu an görebiliyorum videomu. Şimdi ne yapacağım? Diyebilirsiniz ki ya burada gösteren diğer küçük resimler benim işimle alakalı değil. Belki kişinin ana sayfasında hep bu tarz işler çıkıyor. Ben onların arasında nasıl gözüktüğümü merak ediyorum dediğinizde de hem bu şekilde karma görebiliyor hem diğer kapakları da üstlerine tıklayarak siz seçebiliyorsunuz. Mesela ben buraya benzer rakiplerin kanallarını koyuyorum ki full bakıldığı zaman kanallar benim rakiplerimin kapaklarıyla da olsun. Ben burada rakiplerimin kapaklarını indirdim. Şimdi gördüğünüz gibi onları ekliyorum. Şöyle devam ediyorum. Karma bir şekilde burada hep bu kanalları ekleyeceğim. Şöyle şunları da değiştirelim. Bakalım neler yapacağız. Hemen buna da koydum. Burada zaten bir klasör bile açabilirsiniz hatta rakip kanal. Gördüğünüz gibi şu bizim de Seko yazan bizim. Diğerlerinin hiçbiri bizim değil. Ama bunlar da benzer kanallar. Şu an bakıyorum. Evet benim kapağım diğer kapaklara göre biraz daha dikkat çekici. Karıştır. Yerini karıştır. İstediğiniz kadar tıklayın. Nerede Seko burada. Bakın benzer kanalların yanında nasıl durduğunu burada görebilirim. Evet şimdi burada video sayfası yani öneri kısmında nasıl durduğuna bakıyoruz. Seko gördüğünüz gibi burada ya da mesela mobilde nasıl duruyor? Mobilde de nasıl durduğuna buradan bakabiliyoruz. Evet bu bizim videomuz. Masa üstünde nasıl duruyor? Burada eğer ki karıştır derseniz istediğiniz kadar karıştırabilirsiniz. Gene bakarsınız nasıl durduğuna diğer kapakların arasında özellikle rakiplerinizin arasında nasıl durduğunu görebilirsiniz. Gerçekten burası da muazzam oldu ya da burayı sıfırlayabilir tekrardan başlayabilirsiniz yeni bir kapağınızla. Gelelim koleksiyon kısmına. Koleksiyon kısmı her yerde çalışıyor. Extension tarafında da çalışıyor. Orada da göstereceğim. Ama burada az önce örnek kanallar adı altında 3 tane kanal etiketlemiştik. Peki burada bir ikinci şık var. Burada da videolar kısmı. Şurada kanalları gördük. Peki videoları nasıl ilerliyoruz? Videoya geldik. Mesela ben bir video etiketleyeceğim. Yani video kanalı ekleyeceğim. Şu videoya tıkladım. Videodayım şu an ve burada koleksiyonu ekle dersem eğer burada örnek kanalı tıklayıp kaydet dersem burada not da ekleyebiliyorum. Etiket de ekleyebiliyorum bu arada. Ve videolar kısmına da geldiğimizde şuraya yenilersem göreceksiniz ki burada bir videonun eklendiğini. Yani kanalları ayrı, videoları ayrı bir şekilde koleksiyonunuz yapıp ekleyebiliyorsunuz. Burada da benim diğer koleksiyonlarımı görebiliyorsunuz. Özellikle yine ana sayfadayken, kendi ana sayfanızdayken mesela şöyle bir kanal gördünüz ve bu kanalı direkt koleksiyona kaydetmek istiyorsunuz. YouTube'un ana sayfasındayken extension sayesinde bunu da ekliyorsunuz. Burada bize bu içerik örnek veriyorum. Çok iyi bir kanal. Kesinlikle bak. Kendime not aldım. Etiket koydum ve ekledim. Şimdi koleksiyon kısmına geliyorum. Buraya yeniliyorum. Gene örnek kanallar dediğimde gördüğünüz gibi videolar kısmında ve kanal kısmında görebiliyorsunuz. Yine o kanal da burada. Tıklıyorsunuz. Az önce baktığımız kanal. Ve gelelim kapak analizine. Burada kapağınızı veriyorsunuz. Sizin için o kapağı yapay zeka aracılığıyla analiz ediyor ve size fikirler veriyor. Kapağınız hakkında bilgiler veriyor. Harika bir yer. Burada bir token harcıyorsunuz. Token'la gidiyor burası. Yapay zeka araç çalıştığı için. Burada ben şimdi şu kapağımı yükledim. Bu kapağımda Roma ne halde yazdım. Açıklamaya da ve küçük resmi analiz dedi. Resim şimdi yapay zeka sayesinde arka tarafta çalışan yapay zeka sayesinde analiz edildi. Bize önce ana öneri verdi. 5 üzerinden %2. Peki virality
kalite, netlik, fikir bunların hakkında, kapak hakkında bize kısa kısa bilgiler veriyor ve bu bilgiler aslında bize şunu söylüyor. Yani biz mesela duygu konusunda neden eksik bu kapak? Diyor ki kapak sakin ve bilgilendirici bir tona sahip. Okey. İzleyici güçlü bir duygusal tepki uyandırmıyor. Daha çok merak uyandıran ve şok yaratan unsurlar eksik. Kapakta mesela biraz daha dikkat çekici bir şey ekleyebilirdin demek istiyor. Burada aldığımız verilere göre kapağımızı güncelleyebiliriz. En düşük hangi 5 üzerinden skorları aldıysa. Devam ediyoruz. Bu şekilde 4-5 tane kapak analiz ettim. Ve bu kapakları görmek istiyorum. Burası sıfırlandı. Şimdi yeni bir kapak koyacağız değil mi? Ama ben önceki yaptığım bir kapakla alakalı çok güzel bir analiz almıştım. Geçmiş analizleri gör dediğinizde gene burada daha önce yaptığınız analizleri görebiliyorsunuz. Topluluk postu. İşinize yarayacak bir araç. Peki oluşturalım. Hemen burada kanal kısmına gidelim. Kendi kanalımı aratayım. Kanalım geldi. Kanalımı geldi ve çek. Burada istersem herhangi bir videom için de topluluk gönderisi oluşturabilirim. Kanalım içinde ya da kendim sıfırdan bir yazı yazıp kafamda oluşturduğum bir fikir vardı. Onun üstünden ilerleyebilirim. Ben kanal dedim. Serkan Turanlı ve kanalım burada çıktı. Geldi. Şimdi gönderiyi nasıl oluşturacağım? Metin gönderisi mi, anket mi, test mi? Test yapalım. Nasıl olsun bu test? Biraz merak uyandırıcı bir test olsun. Amacı ne olsun? Tabii ki bu test tartışma yaratsın. Hem teste cevap versin, merak uyandırsın, bir de üstünde tartışma yaratsın. Dile de otomatik tespit değil, Türkçe yapalım. Evet, İngilizce bir kanal verseydim kendi otomatik tespit edecekti, İngilizce olduğunu görecekti. Kanala göre bir topluluk oluşturacaktı. Gönderi oluştur dedim. Sadece bekliyorum. Çünkü direkt kanala verdiğim için. YouTube'da kalıcı başarı için en kritik unsur sizce hangisi? 4 tane soru çıkarttı. Yine ikinci varyasyonunda bir YouTube kanalının imparatorluğu dönüşmesindeki en önemli adım nedir? Yine bir üçüncü versiyon. YouTube'daki fark yaratmak için ve öne çıkmak için ilk neye odaklanmalıyız? Ben şimdi mesela bunu hemen paylaşacağım ve böylece bu videoyu izleyenler toplu kısmında bu paylaşımda görmüş olacak. Kanalımda gönderi kısmına gittim. Öncelikle buradaki yazıyı kopyaladım ve neydi bu? Testi. Test kısmına yapıştırdım. 4 tane burada yanıtım var. Hemen geldim. 4 yanıtı alıyorum. Birinci yanıtım, ikinci yanıtım, üçüncü yanıtım ve dördüncü yanıtım. Şimdi burada bunları koydum. Testti bu. Benim için hangisi? Benzersiz bir bakış açısı sunmak. Bunu tıkladım. Gönder dedim. Şimdi bir test gönderdim. İnsanlar bu testi yapacak ve mesela benim belki benzersiz bir bakış açısı sunmak cevabımı sevmeyecekler. Burada tartışma olacak. Başkaları diyecek ki benim bence böyle fikrim var. Gördüğünüz gibi gönderi oluşturdum ve bunu Ozilla Studio ile oluşturdum. 3 tane oluşturdu bir tokenla. Burada siz bir gün oturup örnek veriyorum 30 tane test, gönderi, normal metin üzerine topluluk oluşturup kanalınızda planlayabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi ben istersen bir gün sonrasında da yine bir testi daha koyup planlayabilirim. O da burada görünecek. Ben bazen bazı kanallarımda özellikle aylık toplulukları planlıyorum. Evet. Toplu kısma gerçekten harika. Forum kısmına geldik. Yarışma var. Birbiriyle kapışıyorlar. Bugün Kıvanç hatta harika bir topluluk paylaştı ve daha ilk gününde ya 3 ya da 4 tane burada post paylaştığı için, postlarda çok iyi etkileşimler aldığı için daha ilk günden birinci sıraya yükseldi. Burada kişilerin paylaşımlarına göre puanlama alıyorlar ve puanlamada da sıralamaya giriyorlar. Şimdi örnek veriyorum Kıvanç'ın Claude mu o da ne ola ki diye bir paylaşım var. Buna giriyorsunuz. Burada bu gönderinin ne kadar paylaşım aldığını, ne kadar izlendiğini görebiliyorsunuz ve burada diğer arkadaşlarımız kendi aralarında konuşuyorlar ve burada birbirlerine destek veriyorlar. Popüler topluluklar çıkıyor. En yeni atılanlar çıkıyor. Burada bunları da filtreleyebiliyorsunuz ya da kendiniz konu açıp insanların dikkatini çekebiliyorsunuz. Burada gerçekten muazzam bir olay var. Burada kaç görüntüleme almış bu topluluk, kaç kişi yorum yapmış, kaç beğeni almış bunları da görebiliyorsunuz. Daha sonrasında Burak'ın verdiği haftalık nişler var. Her hafta yeniliyor Burak bunları. Yine benim kendim seçtiğim özel nişler var. Ben de her hafta burada bu nişleri yeniliyorum. Turanlı blog, Burak'la benim karışık şekilde paylaştığımız bloglar var. Bu blogların içine girdiğinizde bu konuyla alakalı detaylı yazılarımızı görmüş olacaksınız. Sürüm notları da kardeşim. Burada bu sistemi ne zaman ne yapmışız, ne zaman ne güncellemişiz. Eğer bunu bildirim kısmında ya da başka yerlerde kaçırdıysanız, Instagram'da görmediyseniz buraya girip mesela forum kısmında neler güncellediğimizi böylece hiçbir şey kaçırmıyorsunuz. Bütün güncellemeleri görüyorsunuz. Sistemi bitmedi. Profil kısmımız var. Profil kısmımızda da şifremizi yenileyebiliyoruz. Daha sonrasında mail adresimizi tabii ki değiştiremiyoruz. Ama diğer resmimizi değiştirmek olsun ya da kartımızı güncellemek olsun gibi işlemleri profil kısmından yapabiliyoruz. Tabii ki burada bir de rozetler alıyorsunuz. Bu rozetlerde mesela Kıvanç işte ilk 50 aboneymiş. O yüzden rozet almış. Bu arkadaşımız galiba yıllık abonelik de almış. O yüzden ekstra bir rozet de almış. Ve burada şampiyon olmalarına göre birinci olan kişiler ekstra bir gene aldıkları puan sıralamasına göre rozetler alacak. Burada da rozet sistemi aynı zamanda var. Gelelim extension tarafına.
Şimdi az önce extension'ı zaten indirmiştik. Geldik ana sayfaya. Extension'ın hemen butonu burada gördünüz ve kanalı kaydedip kanalı kaydedebiliyordunuz. Bastığınız zaman benzer kanallar çıkabiliyordu. Biz burada şunu nasıl yapabiliriz? Şurada gördüğümüz kanallar var. Şu kanalın benzer kanallarını bulmak istiyorum. Girdim TRT belgesele. Ana sayfa dedim. TRT belgeseldeki benzer kanallara bastığımda gördüğünüz gibi bana gene belgesel videoları atmış kanalları gösterdi. Benzer kanallarını gösterdi. Peki daha fazla keşfet dediğimde de beni direkt ana sayfaya site atıyor ve burada daha fazla benzer kanalları ne yapabiliyorum görebiliyorum. Yine kaydedebiliyorum. Burada başka bir kanal gördüm. Mesela bu kanal çok farklı. 450 abone. 4 video atmış. 450 abone olmuş ve izlenmeleri gayet güzel. Tamam. İspanyolcaymış. Bu kanalın benzer kanallar dedim. Bu şekilde de gene daraltabiliyorum. Bunu da söylemiş olayım. Peki başka ne yapabiliyorum? Girelim şöyle. Şu son atılan belgeselin metnini indireceğim. Basıyorum. Bu videoyu direkt koleksiyonuma ekleyebiliyorum ya da direkt düz metin olarak bu videonun metnini elime kopyalıyorum. Şu an elimde. İstediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Metin şu anda kopya bir şekilde hani sağ tıkla yaptığınızda kopyala diyorsunuz ya, o şekilde elinizde nereye metin dosyanıza, Excel'e istediğiniz yere yapıştırabiliyorsunuz. İçerik stüdyosu dediğimde öncelikle Transflow'u size burada anlatacağım. Analiz diyorum. Gelişmiş mod diyorum. Sıralamayı ömür boyu yapıyorum. Konum olarak işaretliyorum döküm kısmında da. Gördüğünüz gibi burada bir buton çıktı. Bu buton nedir? Ömür boyu kanalımı izleyen bütün ülkedeki dilleri burada görebilirsiniz. Yani Suriye'den bile izlemişiz. 20 kişi Suriye'den bizi izlemiş. Peki bu dilleri nasıl çekeceğim? Tek bir tıkla favori diller 46 ülke 27 dil. Gördüğünüz gibi hepsini çek. Ben bunu isim koyuyorum. Seko diyorum ve kaydet diyorum. İstersem not da yazabilirim. 5 tane kanalınız var. 5 kanalınızın kitlesini böyle ayrı ayrı çekip burada 5 tane profil oluşturabilirsiniz. Şimdi peki favori dillerimizi çektik. Hemen paylaşıma gelelim. Bu videomuzu girelim. Diller dedim. Şimdi burası çok önemli. Dil ayarla. Türkçeyi seçtim. Onayla dedim. Şimdi öncelikle şu kalem tuşuna bastığınızda başlık açıklama olduğuna emin olun. Burada gördüğünüz gibi başlık ve açıklama var. Burada bir sıkıntımız yok. Alt yazılar kısmına girdiğimizde de alt yazıların yayınlanmış olmasına da emin olun. Bunu da yayınla diyorum. Alt yazılarım da yayınlanmış durumda. Şu an hiçbir eksiğim yok. Basıyorum extension tarafına. Transflow aktif ediyorum. Buton çıkıyor. Buradan Seko'yu seçtim. 27 dilin seçili olduğunu gördünüz. Çeviri oluştur dedim. Şimdi arka tarafta öncelikle bu dilleri sistem çeviriyor. Sonrasında hızlı bir şekilde başlık, açıklama, alt yazı olacak şekilde burada göreceksiniz şimdi. Tıkır 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 çeviri yapacak. Arka tarafta çevirmesi maksimum 2-3 dakika. Buradaki açıklamanızın uzunluğuna ya da başlığınızın daha uzun olmasına göre değişebilir. Şimdi bekliyoruz. Şu anda 9 tane dili arka tarafta çevirdi bile. Ama şimdi az sonra 27 dili arka tarafta çevirdikten sonra burada kendimizi de görebileceğiz. Bu arada çayınızı, çorbanızı içebilirsiniz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ama bu ekrandan da asla çıkmıyorsunuz. Bu ekrandan çıktığınız zaman işlem iptal oluyor. Ya da bir işiniz çıktı. 10 dakika sonra yapacaksınız. Yarım saat sonra yapacaksınız. Hemen buradan iptale basıp bu işlemi iptal edip daha sonra da çevirebilirsiniz. Ama bu ekranda kalabilirsiniz. Bu ekranda bekliyoruz. Burada zaten kullanımla alakalı da yazılar yazıyor. Bunları da inceleyebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi 27 dile çevirdi ve burada işlem bitti. Cevabını aldık. Hemen kontrol edelim. Şöyle mesela Portekizce bakalım. Gördüğünüz gibi Portekizce çevrilmiş. Düzenli diyelim, bir de altyazıya bakalım. Altyazının da Portekizce olduğunu görebiliyoruz. Extension tarafında çok iyi güncellemeler, çok yeni özellikler gelecek. Bu özelliklerin bazıları da hatta herkese açık olacak. Yani free şekilde kullanabildiğiniz özellikler de olacak. Yakın zamanda bu özellikler de gelecek. Gelişen, değişen, her zaman üstüne koyan, insan olmaya, size katkı sağlamaya devam edeceğiz. Ozilla Studio'da dostlar asıl amacımızın şu olduğunu size söyleyebilirim. Vizyon. Kendimizi değer biçiyoruz ve bu değerin sonunda oluşturmak istediğimiz aslında olay markalanmak. Rakiplere bakıyoruz, hiçbiri bu kadar özelliği bir araya getirme gücü zaten yok. Globaldeki rakiplerden bahsediyorum. Biz sadece para kazanmak uğruna değil de gerçekten insanlar içerik üretirken tek bir pool'da bütün ihtiyaçlarını giderebilsin ve burada beraber onlarla birbirimizi geliştirerek içerik üretebilelim. Asıl amaç bu. Diğer platformlara baktığımızda belki bu özellikleri bir arada kullanmak için 3-4 yere abone olmanız lazım ve bunlar düşük fiyatlarda değil. 50 dolar, 100 dolar, bazısı 500 dolara sattığı zaman dilimi oldu bu extensionları ya da bu yazılımları. Biz bunları çok daha minimum bir fiyata satmış oluyoruz. Şu anda ilk aya özel 949 TL. Zaten açıklama kısmında da göreceksiniz. Direkt kayıt olup inceleyip abone olabilirsiniz. İçiniz rahat olsun. Gerçekten muazzam çalışan, işinize yarayacak bir araç oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Videonun sonuna kadar izlediğiniz için. Videoya bu sistemle alakalı aklınıza gelen başka sorular varsa yazabilir. Fikirlerinizi yazabilirsiniz. Gerçekten Türk olarak yine farkımızı gösterdiğimize inanıyorum. Global açıldığımızda da bu farkı siz de göreceksiniz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.